Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına bu tatlı mı tatlı bluzla geldim. Yapımı çok zevkli, çok kolay, çok güzel bir bluz. Baharlık bir bluz. Şöyle arkadan da göstereyim. Gerçekten ben çok zevk alarak, çok keyifle çalıştım. Zaten bütün detaylarını sizle paylaştım. Siz benden daha rahatlıkla yapabilirsiniz. Çünkü ben baştan oluşturdum. Siz beni izleyerek rahatlıkla yapacaksınız. Bütün detaylar dediğim gibi videoda mevcut. Gerekli olan şeyler %100 pamuk içerikli koton ipler, 3 milim tığ ve tabii ki videomu izlemek. Videomu geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Detaylı zaten bluzumun fotoğraflarını Instagram hesabımda paylaşacağım. Oradan da bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz. O zaman keyifli seyirler. Evet, öncelikle ölçülerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen en ve boy ölçüsüyle başlayalım. Yaklaşık bu bluzda 250 gram civarında pamuklu ip kullandım. Enimiz bakın 52 santim. Boyumuz 42 santim. Şöyle omuz kısmından ölçtüğüm zaman 42 santim. Yaka kısmından da ölçersek eğer... Yaka kısmından da 40 santim. Şimdi gelelim kol ölçülerini paylaşmaya. Kolu tabii ki belli bir uzunlukta ölçüp kendi bedeninize giydikten sonra daha net anlayabilirsiniz. Ama ben kendi yaptığım ölçüleri sizlerle tabii ki paylaşmak istiyorum. Kolumuzun uzunluğu 45 santim. Evet, ölçülerimiz bu şekilde. Ben S ve M bedene uygun olarak hazırladım. Sizler kendi bedeninize göre değiştirebilirsiniz. Zaten düz, yani çok örümünde bir şey numarası yok. Omuz ölçülerini falan da detaylarını sizlerle paylaştım. O zaman videomuza geçelim. Evet, kullandığım iplerle başlamak istiyorum. Sarma şeklinde olan bu pamuklu iplerden kullanacağım. İpim çok ince olduğu için 2 kat olarak kullanacağım. Şöyle bakın, zaten bir parçasını yaptım, 2 kat olarak kullandım. Onu da sizlere göstereyim. Ben iplerden çok memnun kaldım. Bu şekilde sarma ipler, pamuklu ipler çok güzel oluyor. Uzun zamandır almayı düşünüyordum, aldım ve gerçekten de memnun kaldım. Çok beğendim, o yüzden de bunlarla kullanacağım. Sizlere de tavsiyem, lütfen pamuklu ipler kullanın. Pamuklu ipler tercih edin. Hatta bakın, bu parçanın üzerine bastıra bastıra ütülediğim halde eninde hiçbir genişleme, boyunda hiçbir uzama olmadı. Çünkü pamuklu ipler polyester olmadığı için yani çok fazla şekil değiştirmiyorlar. Tığımı göstereyim. Tığım 3,5 milim. Elimizi çok gevşek tutarak öreceğiz. Böyle dökümlü dökümlü, efil efil güzel bir duruş elde etmek istiyorsanız elinizi çok gevşek tutacaksınız. O zaman hemen tarifimize başlayalım. Modelimiz çok basit. Herhangi bir kesme vesaire olmadan dümdüz öreceğiz. 2 parça arka ve ön olarak birleştireceğiz. Ardından da kol kısmını belirleyip oradan aşağıya doğru öreceğiz. Yapımı çok kolay. Videomu takip ederek sizler de rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi ben parçalardan bir tanesini hazırladım. Normalde düz yaka kesmesi vesaire yok ama omuz için şöyle sadece sağda ve solda bir sıra sık iğne geçtim. Bir tık böyle hani çok yakaya boyna yapışmasın, daha böyle dökümlü bir yaka dursun diye bu şekilde küçük bir bölme yaptık. Şimdi bunu ön parça olarak kullanacağım. Arka parçayla birlikte hazırlayacağız. Zaten birebir aynısı olacak. Yani bir parçayı birlikte hazırlayacağız. Diğer 2 parçayı da siz videomu takip ederek rahatlıkla örebilirsiniz. Evet, bedenimiz için zincir çekerek başlıyoruz. İpimi sabitliyorum. Gördüğünüz gibi ipimi 2 kat kullanıyorum. Şimdi orta ayarda çok gevşek ve sıkı olmayacak şekilde toplamda 79 adet zincir çekiyoruz. Bakın 4 tanesini çektim. Bu ayarda çekiyoruz. 5, 6, 7. Bakın duruşu bu şekilde olacak. 8, 9, 10, toplam 79 adet. Evet, zincirimi belli bir uzunlukta bakın çektim. Bunu kendi bedeninize göre de ayarlayabilirsiniz. Bakın şöyle omuz hizanızdan tutun. Eğer omuzlarınızın dışına taşıyorsa bu ölçü sizin için yeterlidir. Çok dar olmamasına gayret edin. Bol olursa salaş güzel bir model olabilir ama dar olursa çok kullanışlı olmaz. Bunu da santim olarak da ölçüsünü paylaşayım. İsteyenler illaki olacaktır. Evet, bakın 50 santim uzunluğunda zincirimizi çektik. Şimdi bu çektiğimiz zincirlerin üzerine bir sıra sık iğne ile geçiyoruz. Bakın, her zincirimin içerisine birer defa batarak
sık iğnemi yapıyorum. Bu aşamada elinizi mümkün olduğu kadar gevşek tutuyorsunuz. Sık iğnelerimizin böyle katı katı olmaması gerekiyor. Esnek esnek olması gerekiyor gördüğünüz gibi. Evet, bu şekilde bir sıra sık iğne geçip dönüyorum. Evet, sık iğnelerimi tamamladım. 79 tane zincir çekmiştik. 79 tane de sık iğne yaptım. Şimdi bakın sıra sonuna geldim. Bir tane zincirle sabitliyorum. Ve ipimi bu aşamada koparacağım. İpleri ben kopararak bakın ilerledim. Yürütülebilir ama bence yürütmeye gerek yok. Yürütünce ben şu aralardaki o diğer rengin görüntüsünü sevmiyorum. O yüzden şu kısımlardan düğümleyip sabitleyip içten yürüteceğim. Bu şekilde bence daha iyi olur. Şimdi bunu kesiyorum. Diğer sırayla devam edelim. Evet, diğer sıramız için ekru rengimi aldım. İpimi sabitliyorum. Şimdi bakın şöyle sıramızı kapatmıştık. Yine önden öreceğim. İp değiştirdiğim sırada hep ön sıradan ördüm. Hemen ilk ilmeğe sabitliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Evet, ilk olarak bakın bir tane sık iğne yaptım. Arada bir zincir çekiyorum. Bir boşluk atlayıp bir sonrakine geliyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir sık iğne atlıyorum, bir sonrakine geliyorum, bir tane sık iğne yapıyorum. Arada bir zincir, bir sık iğne atla, bir sonrakine gir ve sık iğne yap. Bu sırada yapacağımız işlem bu. Bir zincir, bir sık iğne atla, bir sonrakine gir ve sık iğne yap. Evet. Bu şekilde şimdi sıramı tamamlıyorum. Evet, bir zincir, bir sık iğne yaparak sıra sonuna geldim. Bakın en son zincirimi yaptım ve sık iğnemi yapıyorum, sıramı kapatıyorum. Şimdi dönüyorum. Döndüğüm noktada bir zincirle yukarı çıkıyorum. Yine bu renkle öreceğiz, ekru renkle. Şimdi şu bir zincirli kısımlara iki tane sık iğne yapıyoruz. Arada zincir vesaire olmadan direkt yine bir zincirli kısma geçiyoruz. Bakın. İki tane sık iğne yapıyoruz. Bu sırada yapacağımız işlem bu. Bir zincirli kısma direkt girdim bakın. Aynı noktaya tekrar 2. Bu şekilde bu sırada da bir zincirli kısımlara ikişer tane sık iğne yaparak sıramızı tamamlayalım. Lütfen elinizi gevşek tutun. Örgünüzün dökümlü görünmesini, güzel görünmesini istiyorsanız elinizi gevşek tutmanız çok önemli. Evet, sıramı tamamlayıp dönüyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın son bir zincirlik boşluğum var. Oraya hemen giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bu kısma iki tane sık iğne yapsam bakın şurada kenarda boşluk kalacak. O yüzden son sık iğnemi yine kenara yapıyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi örgümü çevirdim. Bir zincirle yukarı çıktım. Yine ilk boşluğa sık iğnemi yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Bir boşluk atlayıp bir sonrakine giriyorum. Yine sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlayıp bir sonrakine giriyorum. Ve yine sık iğne yapıyorum. Bir zincir çektim. Bakın bir boşluk atladım. Bir sonrakine girdim. Sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Bir boşluk atladım. Bir sonrakine girdim. Sık iğnemi yaptım. Şimdi bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bir zincir, bir sık iğne atla, bir sonrakine sık iğne yap. Evet, bir sık iğne, bir zincir şeklinde sıramı tamamladım. Şimdi bakın zincirimi çektim, sabitledim ve ipimi keseceğim. Yine siyah iple devam edeceğiz. Siyah iple devam edeceğim için yine ön yüzden bakın başlıyorum sıra başından. Köşedeki ilk sık iğneye ipimi sabitliyorum. Ardından da bakın şu boşluklar var ya, bir zincirlik boşluklar. Bu kısımlara giriyorum. İki tane sık iğne yapıyorum.
Bir sonraki bir zincirlik boşluğa giriyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki bir zincirlik kısma girdim. Yine 2 tane sık iğne yapıyorum. Aralarda zincir vesaire yok. Şu bir zincirlik boşluklara giriyoruz ve buraya 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bakın sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın şuraya yapacağımız 2 tane sık iğnenin bir tanesini bu noktaya yapıyorum. Yine bir tanesinin sıra sonu olduğu için şöyle köşeye batıyorum ki içe doğru bir girinti olmasın diye. Evet, sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi örgümü çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Evet, 6 tane zincir çektikten sonra başına 2 kez doluyorum. Bir sık iğne atlayıp bir sonrakine giriyorum ve 1, 2, 3 seferde yukarı çıkıyorum. Arada bir tane zincir çekiyorum. 2 kez doluyorum. Bakın, bir sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum ve yine 1, 2, 3 seferde yukarı çıkarak üçlü trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. 2 kez doluyorum. Bir sık iğne atlayıp bir sonrakine giriyorum ve yine 3 seferde çıkarak trabzanımı yapıyorum. Bu sırada yapacağımız işlem bu. Arada bir zincir, 2 kez dola, bir sık iğne atla, bir sonrakine gir ve 1, 2, 3 seferde yukarı çıkarak üçlü trabzan yap. Şimdi sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet, sıra sonuna kadar trabzanlarımı yaptım. Saydığımda şu trabzanlardan 39 tane var. Burada önemli olan sizin altta mesela burada olan 39 trabzanın şu sırada da 39 tane olması. Yani bir boşluk bırakıp bir trabzan yaptığımızda da 39 tane olması. Önemli olan sizin yani düz bir şekilde artırma eksiltme yapmadan devam etmeniz. Şimdi dönüyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirle yukarı çıktım. Bakın bulunduğum noktada direkt doluyorum. Aynı noktaya giriyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Ne yapmış olduk? Burada bir tane V trabzan yapmış olduk. Başına doluyorum. Bakın bir sonraki trabzanın tepesine giriyorum. 3 tane ilmeğim var. İlk ikisini birlikte alıyorum. Sonra ikisini birlikte alıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Araya bir tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Aynı noktaya tekrar giriyorum. Buraya yine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde V trabzanlarımızı oluşturuyoruz. Doladım. Bir sonraki boşluğa girdim. İkili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Doluyorum. Aynı noktaya tekrar giriyorum. Ve yine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu trabzanların her birinin tepesine birer tane V trabzan yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Son V'mi de yaptım. Şimdi ipimi sabitliyorum. Bu aşamada siyah ipimi koparacağım ve yine sıra başından ekru ipimle devam edeceğim. V'lerin arasına bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın V'nin tam ortasına, bir de iki V'nin arasındaki şu kısma bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın V'nin tam ortasına alttan girip sık iğne yapıyoruz. 2 V'nin arasına da bu noktadan girip sık iğne yapıyoruz. Şimdi sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi örgümü çeviriyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirle yukarı çıktım. Evet, ikili trabzanlarla sıramı tamamladım. 39 tane ikili trabzanım var. Şimdi örgümü çeviriyorum. 6 tane zincir çekiyorum. Başına doluyorum 2 defa. Bulunduğum noktaya direkt dibine batıyorum. 1, 2, 3, 4 seferde yukarı çıkıyorum. Bakın doladım. Bir sonraki boşluğa giriyorum. 2 kez doladım. Bir sonraki trabzanın tepesine giriyorum. 4 tane ilmeğim var. 1, 2, 3, 4 seferde yukarı çıkıyorum.
Yine 2 kez doluyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. 1, 2, 3, 4 seferde yukarı çıkıyorum. 2 kez doluyorum. Bir sonraki trabzanın tepe noktasına giriyorum. 4 seferde yukarı çıkıyorum. 2 kez doluyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. 1, 2, 3, 4 seferde yukarı çıkıyorum. Ne yapıyoruz buralar aslında? Dörtlü trabzan yapıyoruz. Bu tekli trabzanların üzerine ikişer tane dörtlü trabzan yapıyoruz. Arada bakın zincir vesaire olmadan direkt 2 kez doladım. Bir sonraki trabzanın tepe noktasına geldim. 1, 2, 3, 4 seferde yukarı çıktım. Yine 2 kez doladım. Aynı noktaya tekrar girdim. 1, 2, 3, 4 seferde yukarı çıktım. Şimdi sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi örgümü çevirdim. 1, 2, 3 zincirle yukarı çıktım. Bu aşamada şuradaki kapattığımız bütün ilmeklerin üzerine, yani her trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Arada zincir vesaire olmadan doluyoruz. Bakın bir sonraki hemen trabzanın tepesine girdim. İkili trabzan yaptım. Doladım. Bir sonraki trabzanın üzerine giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 79 tane trabzanımızın olması gerekiyor. Evet, bir sıra trabzanımı geçtim sıra sonuna kadar. Şimdi ipimi burada koparmadan bekleteceğim. Çünkü bir sıra siyahla sık iğne yaptıktan sonra üst sıraya koparmadan geçebilirim. Şimdi yine sıra başına geliyorum. Bu aşamada yapacağımız işlem her trabzanın tepesine birer defa batarak sık iğne yapmak. Hemen şuradan sabitliyorum. Evet, şöyle gördüğünüz gibi her trabzanın üzerine gevşek bir şekilde sık iğne yapıyorum. Sıramı bu şekilde tamamlayıp döneceğim. Bir sıra sık iğne geçtikten sonra örgümü çeviriyorum. Yine krem ipimle devam ediyorum. Şöyle en son battığım sık iğnenin içine giriyorum. Kaydırıyorum. Şimdi 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Bu sırada da şu altta yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani her sık iğnenin içerisine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Burada trabzan sayılarına dikkat edin. Artırma eksilme olmasın. Yanlara doğru genişleme daralma olur. Öyle olunca modelimiz güzel durmaz. Sayarak gidin. Fazla gelirse aralarda eritin ilmekleri, birkaç tanesini ne kadar fazlaysa. Eksik gelirse aynı noktaya çift batın. O şekilde çok ilerlemeden denge kurmuş olursunuz. Evet, bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Evet, bir sırada krem renkli trabzan geçtikten sonra şimdi yine siyah ipimi alıyorum. Burada da her trabzanın üzerine birer tane sık iğne yapacağız ilk sırada. İpimi sabitledim. Aynı noktaya hemen başlıyorum sık iğne yapmaya. Her kapattığımız trabzanın üzerinde bir tane sık iğnemizin olması gerekiyor. Burada sayı önemli. Sizin sayınız benimki gibi 79-78 ise o sayıda olması lazım sık iğnelerimizin. İşte 85 ise 85 olması lazım. Önemli olan şu alttaki sayıyla üsttekinin tutarlı olması. Şimdi bu şekilde sık iğnelerimi geçiyorum. Evet, sık iğne sıramı tamamladım. Şimdi örgümü çeviriyorum. 4 zincirle yukarı çıkıyorum. Doluyorum. Bir boşluk atlayıp bir sonrakine giriyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada yapacağımız işlem bu.
Arada bir zincir doluyoruz. Bir sık iğne atlayıp bir sonrakine giriyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir sık iğne atlayıp bir sonrakine giriyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Evet, sıramı bu şekilde tamamlayıp dönüyorum. Evet, trabzan sıramı tamamladım. Şimdi örgümü çeviriyorum. 4 zincirle yukarı çıktım. 2 kez doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Bakın trabzanın tepesine. 1 2 3 4 seferde yukarı çıkıyorum. 2 kez doluyorum. Bakın bir sonraki trabzanın tepesine giriyorum. 4 tane ilmeğim var. 1 2 3 4 seferde yukarı çıkıyorum. 2 kez doluyorum. Yine aynı noktaya batıyorum. 1 2 3 4 seferde yukarı çıkıyorum. Yani ne yapıyoruz aslında? Her trabzanın tepesine ikişer tane dörtlü trabzan yapıyoruz. Evet, şimdi sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Aralarda zincir vesaire yok. Sadece dörtlü trabzan yapıyoruz. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi yine krem ipimle devam ediyoruz. Ön yüzden sıra başından başlıyorum. İpimi sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve her kapatılan ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Gördüğünüz gibi bakın. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi bir üst sıraya yine siyah ipimle geçiyorum. Hemen sıra başındaki sık iğnemin içinden geçiriyorum. Ardından da 6 tane zincirle yukarı çıkıyorum. 2 kez doluyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Ve 1, 2, 3, 4 seferde çıkıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. 2 kez doluyorum. Bir boşluk atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. 1, 2, 3, 4 seferde yukarı çıkıyorum. Bir zincir, 2 kez dola, bir sık iğne atla, bir sonrakine gir ve 1, 2, 3, 4 seferde yukarı çık. Şimdi sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, trabzan sıramı bitirdikten sonra yine krem renk ipimi alacağım ve ön yüzden örmeye başlayacağım. İpimi sabitliyorum. Hemen kenardaki trabzanın üzerine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Şimdi bu aşamada yine V trabzanlar yapacağız. Bu trabzanların üzerine 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Bir kez doluyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. İlk V'mi yapmış oldum. Zincir çekmeden başına doladım. Bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum, doluyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Bu şekilde V'lerimizi oluşturuyoruz. Bakın doladım. Trabzanın tepesine battım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum, doluyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum ve yine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Ve trabzanlarımı tamamladım. Şimdi örgümü çeviriyorum. Bir zincirle yukarı çıkıyorum. Ve sık iğne yapmaya başlıyorum. Bulduğum her boşluğa sık iğne yapıyorum. Bir V'lerin ortasına yapıyorum. Bir V'nin ortasına yapıyorum. Bir buraya yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğne ile geçiyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Burada da 6 tane zincir çekiyorum. 2 kez doluyorum başına.
Bir sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. 1, 2, 3, 4 seferde yukarı çıkarak trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. 2 kez doluyorum. Yine bir sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. 4 seferde yukarı çıkarak trabzan yapıyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, siyah ipimizde devam ediyoruz. Yine sıra başındayım. Ön yüzde. Hemen ipimi başa sabitliyorum. Sık iğneye başlıyoruz bu sırada. Yine trabzanların üzerine ve bir tane araya. Bir tane trabzanın üzerine yapıyoruz. Bir tane de şuradaki bir zincirli kısma sık iğne yapıyoruz. Şimdi sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet, sık iğne sıramı tamamladım. Şimdi 4 zincirle yukarı çıkıyorum. Başına doluyorum. Bir boşluk atlayıp bir sonraki boşluğa giriyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir sık iğne atlıyorum, bir sonrakine giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir doladım, bir sık iğne atladım, bir sonrakine girdim ve ikili trabzan yaptım. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyorum. Trabzan sıramı tamamladım. Şimdi 6 zincirle yukarı çıkıyorum. Örgümü çeviriyorum. 2 kez doluyorum. Aynı noktaya giriyorum. 1, 2, 3, 4 seferde yukarı çıkıyorum. Yine şuradaki trabzanların tepelerine dörtlü trabzan yapıyoruz. İkişer tane. Birinci trabzanımı yaptım. Doluyorum. Aynı noktaya ikinci trabzanımı yapıyorum. Bakın bu şekilde. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi yine bir zincirle yukarı çıktım ve bir sıra sık iğne yapıyorum. Her trabzanın tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Evet, sıramı tamamladım sık iğnelerle. Şimdi 6 zincirle yukarı çıkıyoruz. 2 kez doladım. Bir boşluk atladım. Bir sonrakine girdim. Dörtlü trabzan yapıyorum. Arada bir zincir, yine 2 kez doluyorum. Bir sık iğne atlayıp bir sonrakine giriyorum ve dörtlü trabzan yapıyorum. Bu sırada da yapacağımız işlem bu. Evet, bir üst sıraya geçiyorum. Yine krem ipimle devam ediyorum. İpimi sabitliyorum sıra başında. Ve sık iğne yapmaya başlıyorum. Bir tane boşluğa, bir zincirlik kısma, bir tane trabzanın tepesine şeklinde sık iğnelerle sıramı tamamlıyorum. Evet, sık iğne sıramı tamamladıktan sonra yine örgümü çeviriyorum. 4 zincirle yukarı çıktım. Bir boşluk atladım. Bir sonrakine girdim. İkili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Bir kez doluyorum. Bir sık iğne atlayıp bir sonrakine girip trabzan yapıyorum. Bu sırada yapacağımız işlem bu. İkili trabzan, arada da bir tane zincir. Evet, sıramı tamamladım ikili trabzanlarla. Şimdi yine örgümü çevirdim. Bir zincir çektim. Boşluğa giriyorum hemen. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya 2 sık iğne. Bir sonraki boşluğa giriyorum. 2 sık iğne. Bu sırada yapacağımız işlem bir zincirlik boşluklara ikişer tane sık iğne yapmak.
Evet, bir üst sıraya çıkıyorum. Yeni ipimi sabitliyorum. Hemen aynı noktaya ipimi sabitledikten sonra bir zincir çekiyorum ve sık iğne yapıyorum. Kızım şımarma lütfen. Arada bir zincir çekiyorum, bir sık iğne atlıyorum, bir sonrakine giriyorum ve sık iğne yapıyorum. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Bir zincir, bir sık iğne. Evet, sıramı bir zincir, bir sık iğne şeklinde tamamladım. Şimdi 3 zincirle yukarı çıktım, doladım, bir sık iğne atlayıp bir sonrakine girdim. Ve trabzan yaptım. Bir zincir çekiyoruz, doluyoruz, bir sonrakine giriyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Bir zincir, bir ikili trabzan şeklinde sıramızı devam ettiriyoruz. Aralarda bir tane sık iğne atlamayı unutmuyoruz. Evet, sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi. Şimdi örgümü çeviriyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen aynı noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra boşluğa giriyorum, bir sık iğne. Bir tane trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum. Bir tane bir zincirlik kısma sık iğne yapıyorum. Bu sırada da yapacağımız işlem bu. Bir tane trabzanın üzerine bir tane bir zincirlik boşluğa sık iğne yapıyoruz. Evet, bir üst sıraya çıkarken yine krem ipimi sabitliyorum. Burada da sık iğne yaparak başlıyorum. Her sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sıra sık iğnemi de tamamladım. Gördüğünüz gibi artık sonlara yaklaşmış bulunmaktayız. Şimdi bakalım modelimizde neyle devam ediyoruz? İkili trabzanla devam ediyoruz. Köşeden 3 zincir çekerek çıkıyorum. Doluyorum. Bir sonraki sık iğneye girdim ve trabzan yapıyorum. Doluyorum. Bir sonraki sık iğneye giriyorum. 3 tane ilmeğim var. İlk ikisini birlikte alıyorum. Sonra ikisini birlikte alıyorum. Trabzan yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sıramı tamamladım. Şimdi örgümü çeviriyorum. Yine krem ipimle devam ediyorum. 6 tane zincir çekiyorum. 2 kez doluyorum. Bakın, bir sık iğne atlıyorum, bir sonrakine giriyorum ve 1 2 3 4 seferde yukarı çıkıyorum, trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum, 2 kez doluyorum, bir sık iğne atlayıp bir sonrakine giriyorum ve 3 seferde çıkarak trabzan yapıyorum. Bir zincir, 2 kez dola, bir sık iğne atla, bir sonrakine gir ve trabzanını yap. Evet, şimdi bu sıramızda da yapacağımız işlem bu. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi trabzanlarımı yaptım. Şimdi siyah ipimle yine devam ediyorum. Yine ön yüzdeyim, sıra başındayım. İlk trabzanın tepe noktasına batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Bir ortaya yapıyoruz. Bir zincirli kısma sık iğneyi, bir trabzanın tepesine. Bir şu ara noktaya yapıyorum, bir zincirli kısma, bir de trabzanın tepesine. Bir ara noktaya, bir trabzanın tepesine. Evet, sıramı bu şekilde sık iğnelerle tamamlıyorum. Sıramı tamamladım. Şimdi örgümü çeviriyorum. Bir zincir çektim. Aynı noktaya yine bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi bir tane daha zincir çekiyorum. Bakın, bir sık iğne atladım, bir sonrakine girdim, sık iğne yaptım. Bir zincir çektim, bir sık iğne atladım, bir sonrakine girdim, sık iğne yaptım.
bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlayıp bir sonrakine girip yine sık iğne yapıyorum. Bu sırada da yapacağımız işlem bu. Bir zincir, bir sık iğne. Evet, düz örme kısmını tamamladık. Şimdi bluzumuzun yaka oyuntusu için çok az şöyle sağda ve solda kısım bırakacağım. Yani direkt böyle yakaya yapışan, böyle boyuna yapışan bir yaka istemediğim için birer sıra şöyle sık iğne yaptım. Şöyle bakalım, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane trabzanın bittiği noktaya kadar sık iğne yapacağız. Buradan da aynı şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 12. Buradan da aynı şekilde 12'şer tane trabzan bırakıp üst kısmını sadece normal düz olarak sık iğne yapıyoruz. Hemen başlayalım sık iğnelerimizi yapmaya. Bir zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi her boşluğa ister zincir olsun ister sık iğne olsun sık iğne yapıyorum. Bunu kendiniz daha geniş yapabilirsiniz, daha dar yapabilirsiniz veya da direkt düz olarak da örebilirsiniz. Ben böyle yaka ayrıntısı istemiyorum, ben düz öreceğim de diyebilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış. Şimdi ben o dediğim noktaya kadar düz bir şekilde sık iğnelerimi geçeceğim. Evet, dediğim kısmı tamamladım. Şimdi bitirirken de bir sonraki boşluğa batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve bir zincirle sabitliyorum. Şimdi bu noktayı dikmek için şöyle kısa bir orta oranda bir ip bırakıyorum ve kesiyorum. Santim ölçüsü de vermek istiyorum. Şöyle bakalım, ördüğümüz parça kaç santimmiş? Ördüğümüz parça şöyle geniş tutarsak eğer 50 santim, yani 49 santim, 50 demeyelim pardon, 49 santim. 49 santimde yaka omuz için 17 santim sağda bırakacağız, 17 santim solda. Şimdi bu kısımdan da yine aynı şekilde ipimi sabitleyeceğim ve yaka için örmeye başlayacağım. Direkt tersten örelim, fark etmez, sık iğne olduğu için yine orta noktaya kadar gelelim. Yani sıra başından başlıyorum ve 17 santim olana kadar sık iğnelerimi yapıyorum. Şimdi dikişle devam ediyoruz. İki parçamızı da aynı uzunlukta aynı şekilde ördükten sonra şöyle iğnemi taktım ipime. Bakın, düz tarafları dış yüzeyde kalacak şekilde şu omuz için bıraktığımız kısımlardan karşılıklı olarak ilmeklerimi dikeceğim. Şunu içe gönderelim. Gördüğünüz gibi ilmeklerimi karşılıklı olarak dikiyorum. Sadece omuzların bu kısımlarını dikeceğiz. Üst için yaka geniş bir yaka olacak. Açık bir yaka olacak. O yüzden kısa bir dikişimiz var. Yani sadece şu mesafeyi, 16 santim demiştim sanırım. Sadece bu kısmı dikeceğiz yani. Evet, üst kısımlarını diktim. Bu şekilde. Bakın omuz kısımlarını. Şöyle alt kısımlardan da koltuk altı mesafemi ayarlayarak belli bir mesafede diktim. Onu da şimdi santim olarak söyleyeceğim sizlere. Diğer tarafa da aynı şekilde. Zaten önü ve arkayı aynı ördüğümüz için bunu ayarlamak çok kolay. Şu detaylardan anlayabilirsiniz. Evet, bedenin birleştirmesini yaptıktan sonra şimdi kollarla devam ediyoruz. Ben kolların bir tanesini hazırladım. Daha sonra da diğerini de birlikte hazırlayacağız. Evet, şimdi kol için şu yukarıdan, omuz kısmından aşağıya kadar belli bir mesafe ayırdım, ben üzerime giydim. Bu mesafe kol genişliği benim için yeterli oldu. Şimdi santim olarak sizinle ölçüsünü paylaşacağım. Evet, bakın 21 santim gibi bir açıklık bırakarak burayı kol için ayırdık. Daha sonra alt kısmını tamamen dikeceğim. Şimdi bu noktadan bu 21 santimlik civarı şöyle üzerinden sık iğne geçtim. Sık iğne aralıklarını bu şekilde bakın göz kararı denk geldiği noktalara batarak ayarladım. Bu kısma toplamda 62 tane sık iğne yaptım. Daha sonra modelime devam edeceğim.
Model içinde böyle gelişigüzel yaptım ben. Yalnız bu kolda bir farklılık yapacağım. Bunda siyah olan kısımları bu kolda krem yapacağım. Burada krem olan kısımları da bu kolda siyah olarak çalışacağım. Evet, koltuk altından başlıyorum. Döne döne öreceğiz. Bir sıra sık iğne geçtikten sonra 62 tane sık iğnem var. Şimdi 6 tane zincirle yukarı çıkıyorum. 2 kez doluyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum ve 1, 2, 3, 4 tane 4 seferde çıkarak bir dörtlü trabzan yapıyorum. Arada bir zincir, 2 kez doladım. Bir sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Yine 4 seferde yukarı çıkarak bir dörtlü trabzan yapıyorum. Bu sırada yapacağımız işlem bu. 62 tane sık iğnemiz vardı. Bir ör bir atla olduğu için şu kısımlarda. Toplamda şu trabzanlardan 31 tane olması gerekiyor. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde trabzanlarımızı yapalım. Bir de sıranın kapanışını göstereceğim. Bir üst sıraya çıkmayı göstereceğim. Şimdi sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet, 31 tane trabzanımı yaptım. Bakın sıra sonuna geldim. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şurada ilk başladığımız trabzanın bu noktasına bir tane zincir bırakıyorum ve batıyorum. Kaydırıyorum. Bir zincirle sabitliyorum ve sıramı kapatıyorum. Burada benim dediğim gibi 31 tane trabzanım var. Önemli olan nokta burada 31 veya 33, 35 değil. Sağ ve sol koldaki sayıların eşit olması. Yani siz kendi bedeninize burada 34, 35 de bırakabilirsiniz ama sağ ve solda lütfen eşit olsun. Şimdi bakın. Bir sıra beyazlı geçtikten sonra siyaha geçmişim. Şimdi siyahla devam etmişim 3 sıra. Bu noktada da siyahla başladığımız için artık kremle devam edeceğim. İpimi koparacağım ve krem iple devam edeceğim. Dediğim gibi ben zıttını yapacağım. Siz birebir aynısını yapabilirsiniz. Evet, krem ipimi sabitledim ve bitirdiğim noktada tamam canım batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bakalım burada ne yapmışız? Bir sıra sık iğne yapmışız. Hemen başlıyorum. Bulunduğum noktadan tamam anneciğim bir tane sık iğne yapıyorum. Ara noktaya geliyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincirli kısma trabzanın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bakın toplam 62 tane sık iğnemi yapıp sıra sonuna kadar gideceğim. Sık iğne sayımın 62'yi geçmemesi gerekiyor. O zaman sayıda eşitsizlik, dengesizlik olur. Gördüğünüz gibi bakın bir tane boşluğa battım. Bir tane trabzanın tepesine battım. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Evet bakın sık iğne yaparak sıra sonuna geldim. Ben yiyeceğim birazdan. İlk başladığım sık iğneye batıyorum. Tamam, ben yiyeceğim. Ve kaydırıyorum. Ardından da bakın bir sonraki sırada ne yapmışım? Hemen burayı takip ediyorum. Yine şu alttaki gibi trabzan yapmışım. 6 zincirle yukarı çıkıyorum. Bir saniye kızım. 2 kez doluyorum. Bakın bir sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum ve yine dörtlü trabzan yapıyorum. Arada bir zincir. Dur kızım, 2 kez doladım. Bir sık iğne atlayıp bir sonrakine giriyorum ve yine dörtlü trabzan yapıyorum. Bu sırada da yine bu işlemi sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Trabzan sayımız neydi? 31 olması gerekiyor arada bir zincir olduğu için. Evet, sıra sonuna geldim. 31 tane trabzanımı yaptım. Arada bir zincir çektim. Şuradan bir tane zincir boşluk bırakıp bir sonrakine atlıyorum ve bakın kaydırıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Şimdi 4 zincirle yukarı çıktım. Başına 2 kez doladım ve yine bu noktalara şöyle aşağıda şurada yaptığımız gibi bakın şu modelden yapıyoruz. Her trabzanın üzerine 2 tane dörtlü trabzan yaparak sıramızı tamamlayacağız. Zaten bedendeki modelin aynısı olduğu için burada çok fazla detaylı artık göstermeyeceğim. Tekrar niteliğinde. Şimdi bakın. Bu sıradayız. Şimdi bu sırada bu şekilde dörtlü trabzan yaptıktan sonra her trabzanımızın üzerine 2'şer tane dörtlü trabzan yaptıktan sonra bir sonraki sırada da her trabzanın üzerine birer tane normal ikili trabzan yapacağız. Yani bu sırada trabzan sayımız 62 olacak. Bir sonraki sırada da 62 olacak. Bu sırada dörtlü trabzan yapacağız. Bir sonraki sırada normal ikili trabzan yapacağız. Şimdi ben bu iki sıramı tamamlayıp döneceğim.
Şimdi siyah ipe geçtiğimiz zaman bir sıra normal sık iğne yapacağız. Bu trabzanların üzerine bir sıra sık iğne yapacağız. Ardından da bir sıra ikili trabzan yapacağız. Şimdi ben hemen tamamlayıp size göstereceğim. Evet, siyah ipimle bir sıra sık iğne yaptım. Bir sırada ikili trabzan yaptım bu şekilde. Şimdi yine devam ediyoruz. 6 zincirle çıkıyorum. 2 kez doluyorum. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine giriyorum ve dörtlü trabzan yapıyorum. Bu sırada da bu şekilde dörtlü trabzanlar yapıyoruz. Arada bir boşluk. Yani bir zincir. Dörtlü trabzan, arada bir zincir, bir sık iğne atla, bir sonrakine gir ve dörtlü trabzan yap. Şimdi bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle göstereyim, bakın bu şekilde. Evet, siyah ipimle bu şekilde dörtlü trabzanlar yaptım. Arada bir zincir. Şimdi siyah ipimi koparacağım. Üzerinden bir sıra krem ipimle sık iğne geçeceğim. Hem buradaki bir zincirli kısımlara hem buradaki trabzan tepesine daha önce gösterdiğim şekilde, yani şurada yaptığımız gibi aslında aynı şekilde sık iğne geçeceğim. Ardından da bakalım tekrar ne yapmışız. Şuradakini takip ettiğim için bir sırada dörtlü trabzan bir zincir şeklinde gideceğiz. Daha sonra tekrar devam edeceğiz. Evet, bir sıra sık iğne, bir sıra dörtlü trabzan, arada bir zincir yaptıktan sonra şimdi tekrar siyah ipime geçiyorum. Bu noktada V trabzanlar yapacağız. Her trabzan üzerine bir tane V trabzan yapacağız. İpimi sabitledim. 4 zincirle yukarı çıkıyorum. Bir kez doluyorum. Aynı noktaya batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde ne yaptım? V trabzanımı oluşturdum. Başına doluyorum. Arada zincir vesaire yok. Bir sonraki trabzan üzerine geldim. İkili trabzan yaptım. Arada bir zincir. Aynı noktaya battım. Ve yine trabzan yaptım. Doladım. Bir sonrakine geçtim. İkili trabzan. Arada bir zincir. Aynı noktaya tekrar girdim. Ve bakın V trabzanlarımı bu şekilde yapıyorum. Yine içim rahat etmedi aslında, dedim aynı mantıkla yapılacak ama yine de göstermek istedim. Şimdi sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet, V trabzanlarla sıramı tamamladım. Şimdi ilk başladığım V trabzanın şöyle tepe noktasına battım. İlmeğimi kaydırdım. Bir zincirle yukarı çıktım. Şimdi bakın, bir tane V trabzanın ortasına, bir tane şu ara noktaya, bir tane V trabzanın ortasına, bir tane şu ara noktaya olacak şekilde bir sıra sık iğne geçiyorum. Sık iğnelerimi yaparak sıra sonuna geldim. İlk başladığım sık iğneye batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum ve burada da her sık iğnenin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 62 tane ikili trabzanımızın olması gerekiyor. Ara ara sayın ki artırma eksiltme olmasın. Düz bir şekilde modelimiz devam etsin. Evet, sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Evet, bir sıra trabzanımı yaptıktan sonra şimdi sıra sonuna geldim. Yine krem ipimi takıyorum. Bu noktada da her trabzanın üzerine bir tane sık iğne yapıyoruz. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Her trabzanın üzerine bir tane sık iğne. Evet, sık iğne sıramın sonuna geldim. İlk başladığım sık iğneye batırıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 4 zincirle yukarı çıkıyorum. Ardından da bir kez doluyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu sırada da yapacağımız işlem bu. Arada bir zincir, bir kez doluyoruz. Bir sık iğne atlayıp bir sonrakine giriyoruz. Ve ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir, bir sık iğne attım. Bir sonrakine girdim. İkili trabzan yaptım. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi yine 4 zincirle yukarı çıkıyorum. 2 kez doluyorum ve her trabzanın tepesine ikişer tane dörtlü trabzan yapıyorum. Bakın, 2 kez doladım. Bir sonraki trabzanın tepe noktasına geldim. Dörtlü trabzan yapıyorum. 2 kez doluyorum. Aynı noktaya tekrar dörtlü trabzan yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Her trabzanın üzerine bir adet 4 seferde çıkarak trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz.
Evet, bir sıramı da bu şekilde sonuna geldim. Şimdi bir zincirle yukarı çıktım. Her trabzanın tepesine birer tane sık iğne yapıyoruz bu sırada. Bakın, bir önceki sırada kapattığımız her trabzanın tepesine birer tane sık iğne yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. İlk başladığım sık iğneye batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Şimdi 6 zincirle yukarı çıkıyorum. 2 kez doluyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum ve dörtlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 2 kez doluyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Dörtlü trabzan yapıyorum. Bu sırada yapacağımız işlem bu. Bir zincir, 2 kez dola, bir sık iğne atla, bir sonrakine dörtlü trabzan yap. Bu dörtlü trabzanlarımızın sayısı tabii ki kaç olacak? 31 olacak. Sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Yine renk değiştiriyorum. Bir sıra sık iğne yapacağım. Trabzanın tepesine bir sık iğne, boşluğa bir sık iğne, trabzanın tepesine bir sık iğne, boşluğa bir sık iğne şeklinde sıramı tamamlıyorum. Bakın, elimi ne kadar gevşek tutuyorum. Burada gevşek tutmanız çok önemli. Gevşek tutmazsanız örgünüz bu şekilde dökümlü ve güzel durmaz. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi 3 zincirle yukarı çıkıyorum ve kapattığım her sık iğneye birer tane ikili trabzan yapıyorum. Sıramı bu şekilde tamamlayacağım. İkili trabzanlar, daha sonra da yine bu ikili trabzanların üzerine bir sıra sık iğne yapacağım. Geleceğim. Evet, trabzan sırasından sonra bir sıra sık iğne geçtim. Şimdi yine 1, 2, 3, 4 zincirle yukarı çıktım. Bir kez doluyorum. Bir sık iğne atlayıp bir sonrakine giriyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir doladım. Bir sık iğne atladım. Bir sonrakine girdim. İkili trabzan. Bir zincir, bir sık iğne atladım. Bir sonrakine girdim. İkili trabzan. Şimdi sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi yine krem ipimi alıyorum. Ve burada da her trabzanın tepesine bir tane V trabzan yapacağız. Gördüğünüz gibi her trabzanın tepesine geliyorum. Ve V trabzanlarımı yapıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Ne yapacağım ben onu Ela'cığım? Ne yapacağım annem? Sıramı tamamladım. V trabzanlarımı yaptım. Şimdi sık iğne yapacağım. V trabzanın ortasına bir tane sık iğne yapıyoruz. Şu ara noktaya bir tane sıra şeklinde, bir tane şeklinde sıramızı tamamlayalım. Evet, sık iğne sıramı tamamladım. Şimdi 6 zincirle yukarı çıkıyorum. 2 kez doluyorum. Bir boşluk atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Dörtlü trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Dörtlü trabzan yapıyorum. Bu sırada yapacağımız işlem bu. Bir zincir, bir boşluk atla. Bir sonrakine gir. Ve dörtlü trabzan yap. Bir zincir, 2 kez dola. Bir boşluk. Bir sonrakine dörtlü trabzan yap. Evet, trabzan sıramın sonuna geldim. Şimdi yine 4 zincirle yukarı çıkıyorum. 2 kez doluyorum ve trabzanın tepesine aynı noktaya giriyorum. Dörtlü trabzan yapıyorum. Arada zincir vesaire çekmeden başına 2 kez doluyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine yine dörtlü trabzan. 2 kez doladım aynı noktaya. Yine dörtlü trabzan. Her trabzanın üzerine ikişer tane dörtlü trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Evet, sıramı tamamladım. Krem ipimle olan işim bitti. Şimdi tekrar yine siyah ipimle devam edeceğiz. Artık siyah iple de sıramızı kapatacağız. Bu kol uzunluğu ben üzerime denediğimde gayet yeterli oldu.
Sizlere de ölçüsünü vereceğim. Sizler de kendi bedeninize göre ölçüsünü ayarlayabilirsiniz. Şimdi bir sıra artırma, eksiltme yapmadan kapattığımız her bir trabzanın üzerine birer tane sık iğne yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bakın. Daha sonra ne yapmışız bakalım. Bir sırada ikili trabzan, arada bir zincir şeklinde yapmışız. Ardından bakın bir sıra yine dörtlü trabzan, her şu ikili trabzanın üzerine bir tane dörtlü trabzan. Son olarak da her trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan şeklinde sıramızı tamamlamışız. Şöyle bakın, ekrana yaklaştırayım. Bunu da bu şekilde yapalım ve artık kapatalım. Çünkü gerçekten her sırayı tek tek benim için çok zor oluyor. Yeterince detaylı olarak gösterdim. Bu kısımda artık buraya kadar benimle gelen de rahatlıkla yapabilir. Şimdi son olarak siyah rengimizi de bu kısmı tamamlayalım. Daha sonra finalini yapacağız. Evet, kolları da son olarak bakın dediğim gibi ördüm. Gördüğünüz gibi bluzumuz çok tatlı, çok cici oldu. Ölçülerini video başında paylaştığım için tekrar paylaşmayacağım. Videonun başında ölçülerini detaylı olarak paylaştım. Oradan ulaşabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bir emoji de olsa yorum yapmayı unutmayın. Farklı bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.